Milattan önce 209. Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında tarih bir okun sesiyle yön değiştirecekti. Kendi babası tarafından ölüme gönderilen bir şehzade, rehin tutulduğu topraklardan kaçıp geri dönen bir savaşçı ve bir gün ıslıklı okunun sesini duyan her Hun askerini tek bir hedefe kilitleyen bir hükümdar. Adı Metehan. Çin kaynaklarında Modu ya da Maodun Şanyu olarak geçen bu hükümdar, Türk tarih geleneğinde Metehan adıyla anılır. Onun hayatına dair bildiklerimizin önemli bir kısmı Çin kaynaklarından gelir. Bu yüzden bazı sahnelerde tarihle efsane birbirine karışır. Ama bütün anlatıların merkezinde değişmeyen bir gerçek vardır. Mete, dağınık bozkır boylarını tek bir irade altında toplayan, Hunları Asya'nın en büyük güçlerinden biri haline getiren adamdı. Bu hikaye yalnızca savaşların hikayesi değildir. Bu ihanetin, sadakatin, disiplinin ve toprağın ne anlama geldiğini bilen bir hükümdarın hikayesidir. Bugün Bozkır'ın en sert ve en etkileyici liderlerinden biri olan Metehan'ın hikayesine gidiyoruz. Mete, Hun hükümdarı Teoman'ın büyük oğluydu. Hun töresine göre tahtın doğal varisi gibi görünüyordu. Ama saray dediğimiz yer çoğu zaman törenin değil, gücün konuştuğu yerdir. Teoman'ın sonradan aldığı bir eşi vardı. Bazı anlatılara göre bu kadın kendi oğlunun tahta geçmesini istiyordu. Zamanla Teoman'ı Mete'ye karşı kışkırttı. Sonunda Teoman, dönemin siyasi geleneklerinden birini kullandı. Mete'yi batıdaki güçlü bir topluluk olan Yüeçilere rehin gönderdi. Görünüşte bu, iki güç arasındaki barışı korumak için yapılan sıradan bir diplomatik hamleydi. Ama Teoman'ın aklında daha karanlık bir plan vardı. Mete, Yüeçilerin elindeyken Teoman aniden bu topluluğa savaş açtı. Yüeçiler öfkeyle Mete'yi öldürecek, Teoman da hem oğlundan kurtulacak hem de savaşı başlatmış olacaktı. Fakat Mete kaderine boyun eğmedi. Tehlikeyi fark eder etmez iyi bir at buldu ve kaçtı. Bozkır'ın rüzgarı, peşindeki düşmanlar ve ölüm korkusu arasında günlerce yol aldı. Sonunda babasının topraklarına sağ salim geri döndü. Bu kaçış, onun hayatındaki ilk büyük kırılmaydı. Hayatta kalmak için yalnızca cesaret yetmezdi. Güç lazımdı. Teoman, oğlunun bu inanılmaz kaçışından etkilenmiş gibi göründü. Mete'ye 10.000 kişilik bir birlik verdi. Bu bir ödül müydü? Yoksa onu gözünün önünde tutmanın bir yolu muydu? Bunu bilmek zor. Ama Mete'nin aklında artık bambaşka bir plan vardı. Önce ordusunu değiştirecekti. Sonra kaderini. Askerlerine özel bir ok hazırlattı. Havada uçarken ıslık gibi keskin bir ses çıkaran bu ok yalnızca bir silah değildi. Mete'nin askerlerine mutlak itaati öğretmek için kullanacağı bir işaretti. Onlara tek bir emir verdi. Bu okun gittiği yere siz de ok atacaksınız. Kim tereddüt ederse o an orada ölür. İlk deneme kendi en sevdiği atıyla yapıldı. Mete ıslıklı oku atına doğrulttu. Bazı askerler donup kaldı. Tereddüt ettiler ve Mete onları hemen öldürttü. Sonra daha da ağır bir sınav geldi. Bu kez okunu kendisine yakın olan eşlerinden birine çevirdi. Yine tereddüt edenler oldu. Onlar da öldürüldü. Bir gün av sırasında Mete okunu babasının en değerli atına doğrulttu. Bu kez kimse duraksamadı. Mete artık biliyordu. Ordusu hazırdı. Kısa süre sonra yine bir av sırasında Mete okunu bu kez babasına çevirdi. Islıklı ses bozkırın içinde yükseldi ve ardından gelen oklar hiç tereddüt etmeden aynı hedefe saplandı. Teoman o gün öldü. Mete üvey annesini, kardeşlerini ve kendisine karşı duranları ortadan kaldırarak milattan önce 209'da Un tahtına çıktı. Artık ona Şanyu denilecekti. Şanyu, Bozkır hükümdarlık geleneğinde gökle ilişkilendirilen büyük bir ünvandı. Daha sonraki Han ve Kaan anlayışlarının çok eski karşılıklarından biri gibi görülebilir. O artık Hunların tartışmasız hükümdarıydı. Mete'nin tahta yeni çıktığı bu dönemi doğudaki güçlü komşuları Tunguzlar yani Dongular bir fırsat olarak gördü. Yeni hükümdarı zayıf ve tecrübesiz sandılar. Hun sarayına bir elçi gönderdiler. İlk istekleri Teoman'ın efsanevi atıydı. Danışmanlar ayağa kalktı. Bu at Hun gücünün sembolüydü. Böyle bir şey verilemezdi. Ama Mete sakin kaldı. Bir komşu devletle bir atı bir tutabilir miyim? Dedi.
ve atı gönderdi. Tunguzlar bunu zayıflık sandı. Bir süre sonra daha ağır bir istekle geldiler. Bu kez Mete'nin eşlerinden birini istediler. Danışmanlar öfkelendi. Savaş çağrısı yaptılar. Ama Mete yine sakin konuştu. "Bir kadını komşu bir devletle bir tutabilir miyim?" dedi ve bu isteği de kabul etti. Tunguzlar artık Hun hükümdarını tamamen çözmüş gibi düşünüyordu. Onlara göre Mete korkuyordu, geri adım atıyordu, savaş istemiyordu. Bu yüzden üçüncü kez geldiler. Bu defa iki devlet arasındaki kimsenin yaşamadığı çorak bir toprak parçasını istediler. Mete danışmanlarına baktı. Bazıları, "Zaten işe yaramaz bir yer, verilsin," dedi. İşte o an Mete'nin gerçek yüzü ortaya çıktı. Öfkeyle ayağa kalktı. "At benim malımdı, verdim. Kadın benim sorumluluğundaydı. Halkımın huzuru için verdim. Ama toprak devletin temelidir. Ondan asla vazgeçilmez." Bu sözü söyleyen danışmanların başını vurdurdu. Ardından ordusunu topladı. Tunguzlar, Mete'nin önceki iki tavrından cesaret almıştı. Hazırlıksızdılar. Gerçek saldırının nereden geleceğini anlayamadılar. Mete'nin ordusu onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Tunguz gücü kırıldı. Doğudaki geniş topraklar Hun hakimiyetine girdi. Bu üç istek hikayesi yalnızca Mete'nin kurnazlığını anlatmaz. Bir devlet felsefesinin doğuşunu anlatır. Doğuyu güvenceye alan Mete bu kez batıya döndü. Bir zamanlar kendisini rehin tutan Yüeçlere karşı sefere çıktı. Milattan önce 203 civarında onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Rehin olarak gönderildiği topraklara bu kez Fatih olarak dönmüştü. Ardından kuzeye yöneldi. Kırgız, Dingling ve daha birçok bozkır topluluğu Hun üstünlüğünü kabul etti. Kısa sürede Mete'nin hakimiyeti Mançurya'dan Orta Asya içlerine kadar uzanan devasa bir coğrafyaya yayıldı. Tarım havzasındaki vaha şehirleri ve ticaret yolları da Hun etkisi altına girmeye başladı. Böylece Hunlar artık gerçek bir bozkır imparatorluğuna dönüşüyordu. Ama Mete'nin asıl dehası yalnızca fetihlerde değildi. O savaş meydanından önce orduyu düzenledi. Ordusunu onlu sisteme göre ayırdı. Onluklar, yüzlükler, binlikler, 10 binlikler. Her birimin bir komutanı, her komutanın sorumluluğu vardı. Bu yapı Bozkır'ın dağınık savaşçı gücünü tek bir iradeye bağladı. Artık ordu yalnızca cesur adamlardan oluşmuyordu. Düzenli hareket eden, emirle dönen, emirle saldıran, emirle duran bir makineye dönüşüyordu. Mete yalnızca askeri yapıyı değil, Bozkır toplumunu da düzene sokmaya çalıştı. Boyları, sürüleri, insan gücünü ve bağlı toplulukları daha disiplinli bir sistem içinde topladı. Konar göçer hayatın özgürlüğüne alışmış bir dünya için bu kolay değildi. O Bozkır'ın özgürlüğünü yok etmedi. Onu bir devlet aklına bağladı. Onun kurduğu düzen yalnızca yaşadığı çağda kalmadı. Sonraki Bozkır imparatorluklarında, Göktürklerde, Selçuklularda ve hatta Osmanlı askeri düzeninde bile bu disiplin anlayışının izleri görülecekti. Mete'nin karşısına şimdi döneminin en büyük yerleşik gücü çıktı. Çin'deki Han Hanedanlığı. Han Hanedanlığı yeni kurulmuştu. Çin içeride toparlanmaya çalışırken kuzeyden gelen Hun süvarilerinin hızı ve hareket kabiliyeti büyük bir tehdit oluşturuyordu. Çin'in kuzey savunmasını güçlendirmesinin sebeplerinden biri de bu Bozkır baskısıydı. Milattan önce 200 yılında Çin İmparatoru Gaozu büyük bir orduyla Mete'nin üzerine yürüdü. Kaynaklarda bu ordunun sayısı 100 binlerle verilir. Çin sarayı Hun tehdidini artık küçümsemiyordu. Mete ise imparatorun gücünü kendi seçtiği alana çekti. Öncü birlikleri tuzağa düşürdü. Ardından Gaozu'yu Baydeng yakınlarında kuşattı. Çin imparatoru günlerce zor durumda kaldı. Soğuk, açlık ve umutsuzluk ordunun üzerine çöktü. Kuşatmanın kırılma anı ise savaş meydanından değil, saray diplomasisinden geldi. Çinli danışmanlar Mete'nin eşine değerli hediyeler gönderdi. Onu Mete'yi ikna etmesi için kullandılar. Rivayete göre Mete'nin eşi ona şunu söyledi: "Çin çok büyük bir ülkedir. Onu alsan bile elinde tutamazsın." Mete kuşatmayı tamamen bitirmedi ama Çin ordusuna çıkış yolu bıraktı. Sisli bir sabah imparator kaçmayı başardı. Birkaç yıl süren gerginliğin ardından milattan önce 198'de taraflar Hekin Anlaşması'na vardı.
Bu anlaşmaya göre Çin sarayı bunlarla evlilik bağı kuracak, ipek, tahıl ve değerli hediyeler gönderecekti. Çin artık kuzeydeki Hun gücünü ciddiye almak ve onunla yaşamak zorundaydı. Mete kalan yıllarında imparatorluğunu pekiştirdi. Çin sınırını zaman zaman baskı altında tuttu ama kurduğu büyük düzeni de bozmadı. Milattan önce 174'te hayatını kaybetti. Yerine oğlu Kiok, Çin kaynaklarındaki adıyla Lao Shang geçti. Türk destan geleneğinde Mete Han'ın hikayesi Oğuz Kağan anlatılarıyla sık sık yan yana düşünülür. Pek çok tarihçi Oğuz Kağan destanındaki bazı unsurların Mete'nin hayatından izler taşıyabileceğini söyler. İkisi arasındaki benzerlikler dikkat çekicidir. Büyük fetihler, Bozkır'da kurulan düzen, devletin oğullar arasında paylaştırılması ve dünyayı tek bir hükümdarın iradesi altında toplama fikri. Mete'nin modern hafızadaki en güçlü miraslarından biri de ordudur. Türkiye'de Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi Mete'nin tahta çıktığı M.Ö. 209 yılına dayandırılır. Bu tarih, 2000 yılı aşan bir askeri geleneğin sembolik başlangıcı olarak kabul edilir. Türk tarih geleneğinde Mete Han, uzun zamandır ilk büyük Türk Bozkır Devleti'nin kurucusu olarak anılır. Bu videoda da onun mirasını bu gelenek içinden anlattık. Onun kurduğu Bozkır geleneği, yüzyıllar boyunca farklı adlarla, farklı liderlerle yaşamaya devam etti. Peki sizce Mete Han'ı asıl büyük yapan neydi? Babasına karşı kurduğu acımasız disiplin mi? Toprağı devletin temeli sayan anlayışı mı? Yoksa dağınık bozkır boylarını tek bir imparatorluk haline getirmesi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sıradaki tarih belgeselinde görüşmek üzere. İyi seyirler.